Dur bir saniye. Dün akşam o yolda yürürken, tam o adımı atacakken seni durduran o garip hissi hatırlıyor musun? Saniyelerle kurtulduğun o an ya da tam artık bitti dediğinde hiç beklemediğin yerden açılan o kapı. Aziz dostum, buna şans dediler, tesadüf dediler. Ama ben sana bugün İbni Arabi'nin asırlarca fısıldadığı o sırrı söyleyeceğim. Şu an, tam şu nefeste bu sözleri duyuyor olmam bile, o sessiz ordunun seni buraya getirmesi olabilir mi? Kaydırmayı bırak. Çünkü bugün belki hayatında ilk kez etrafındaki o görünmez ordunun sesini duyacaksın. Kardeşim, kendini bazen yapayalnız hissediyorsun, değil mi? Koca dünyada kimsenin seni duymadığını, omuzlarındaki o ağırlığın altında tek başına ezildiğini sanıyorsun. Oysa şunu bil. Kainatta hiçbir yaprak rüzgarın izni olmadan kımıldamaz. Ve hiçbir kalp nasibi olmayan bir korumadan mahrum bırakılmaz. İmam Gazali bir gün şöyle dedi: "Eğer meleklerin senin evinle gökler arasındaki o nurlu yolda yarattığı trafiği bir an görebilseydin, yalnızlıktan söz etmeye utanırdın. Şu an, tam şu an o yolda neler geçip gidiyor, sen fark etmiyorsun ama onlar seni fark ediyor." İbni Arabi Hazretleri, Fütuhat-ı Mekkiye'de çok özel bir halden bahseder. Buna sekine der. Sekine, Allah'ın doğrudan kalbe müdahale etmesidir. Şunu yaşadın mı hiç? Bir odaya girdin, ortada hiçbir sebep yokken omuzlarındaki o taş ağırlığı kalktı, bir ferahlık geldi, bir esenlik. Sanırsın yorgunluğun geçti. Hayır aziz dostum, o an bir melek eşiğinden içeri adım attı. Onlar nurdan yaratıldılar ve girdikleri her mekana kendi tabiatlarını taşırlar. Işık nasıl karanlığı silerse, melek de o kasveti alır ve yerine sükûnet bırakır. Peki o melekleri kendi evine davet eden anahtar senin elinde olsa? Vaktiyle Bağdat'ta bir tüccar vardı. Adı Salih olsun. Salih bir gece rüyasında evinin etrafında beyaz elbiseli, yüzleri güneşten parlak adamların nöbet tuttuğunu gördü. Uyandığında bu bir rüyaydı dedi. Ama o günün sabahı ayağı tökezledi. 2 saniye duraksadı ve o 2 saniye tepesinden düşen devasa bir taştan onu kurtardı. Öğleden sonra büyük bir iftiraya uğrayacakken hiç tanımadığı bir yabancı geldi, şahit oldu ve kayboldu. Salih o gece anladı. O rüyadaki ordu gerçekti. Peki Salih ne yapmıştı? Cevap bir kaşık balda değildi, bir duada da değildi sadece. Cevap o sabah bir yetime verdiği tek bir hurmaydı ve dudaklarından sessizce dökülen "Ya Hafız" zikriydi. Unutma kardeşim, meleklerin rızkı zikirdir. Senin fısıltın onların pusulasıdır. Şimdi sana o görünmez orduyu davet etmenin 3 anahtarını vereceğim. Birincisi, temizlik. Ama yalnızca süpürmek değil bu. Eğer o evin içinde gıybet varsa, o ev kirlidir. Öfke hakimse, o ev kirlidir. Kalpler temizlenince, kapılar açılır. İkincisi, seher vakti. Bazen saat çalmadan uyanırsın. Biri omzuna hafifçe dokunmuş gibi. İşte o an sana altın bir anahtar uzatıldığı andır. Melek der ki, kalk, sultan seni bekliyor. Üçüncüsü, sadaka. Cömert el,
melekleri eve çeken bir mıknatıstır. Evden sadaka çıktıkça Allah o eve daha hayırlısını, daha bereketlisini gönderir. Bu 3 anahtar senin elinde. Her zaman elindeydi. Bir kadın vardı. 3 çocuğuyla küçük bir evde yaşıyordu. Kocasını erken kaybetmişti. O gece en küçük çocuğu ateşlenmişti. Elinde ilaç parası yoktu. Komşuların kapısını çalmaya utanıyordu. Sadece secdeye kapandı. Ve içinden bir kelime bile çıkmadı. Sadece ağladı. Sessizce. Sabaha karşı kapısı çalındı. Komşu kadın elinde bir şeylerle duruyordu kapıda. "Bilmiyorum neden ama bu gece seni düşündüm. Dur bir bakayım," dedim. O kadın o an anladı. Duası kelimesiz kalmıştı. Ama Allah o duayı duymuştu. Ve bir kalbi onun kapısına yönlendirmişti. Kardeşim, bazen en güçlü dua sözsüz olandır. Gözyaşı arşa ulaşan bir dildir. Ve o ordu her zaman en sessiz çığlığa önce koşar. Kardeşim, çok eski bir kervandan söz edilir. Kervan çölü geçerken yolunu kaybetmişti. Su bitmişti. Güneş acımadan yakıyordu. Kervanbaşı yaşlı bir adamdı. Herkes paniklerken o sadece durdu. Gözlerini kapattı ve sessizce "Ya Hafız," dedi. 3 kez. Kervan halkı ona baktı. "Ne yapıyorsun? Bizi kurtaracak değil misin?" dediler. Adam gülümsedi. "Ben kervana bakıyorum," dedi. "Ama kervana bakan benden büyük birine ben de baktım." O gece çölde bir yabancı belirdi. Hiç tanımadıkları, hiç görmedikleri biri. Kervanı su kaynağına götürdü. Döndüklerinde o yabancı yoktu. İzleri de yoktu. Sadece ıslak toprak vardı. Ve yaşlı adamın yüzündeki o bilge tebessüm. Kardeşim, bekleyiş boşlukta geçen zaman değildir. Bekleyiş, o ordunun senin için sahneyi hazırladığı kutsal bir aralıktır. Sabır, teslimiyetin en yüksek halidir. Ve teslim olan kalp hiçbir zaman sahitsiz kalmaz. Kardeşim, bu sözlerin sonuna geldiysen bil ki bu bir tesadüf değil. Ruhun o görünmez ordunun varlığını hissetti. Artık aynaya baktığında sadece yorgun bir yüz görme. Sen kainatın göz bebeğisin. Sen göklerin koruması altındaki o özel, o değerli, o sevilmiş ruhsun. Sadece perdeleri aralamayı bil. Sadece o davete icabet etmeyi bil. Ve bil ki o sessiz ordu hala nöbette. Bugün de, yarın da senin için. Ey Es-Semi ve El-Mücib olan Rabbimiz! Bu güzel ruhu yalnız bırakma. Evini meleklerinle kuşat. Rızkına bereket, kalbine sekine ihsan eyle. Eğer bugün o görünmez ordunun varlığını kalbinde hissettiysen, yorumlara sadece şunu yaz: yalnız değilim. Bakalım kaç ruh bu nurlu frekansta birleşecek. Ve şimdi senden küçük ama büyük bir şey istiyorum. Şu an yanında yorgun bir kalp tanıyor musun? Belki bir arkadaş, belki bir kardeş, belki sadece ekranına bakarken içi sıkışan biri. Bu sözleri ona da ulaştır. Çünkü bir kalbe nur taşıyan el, kendisi de nurlanır. Bu videoyu paylaş, o kalplere de dokunsun. Beğen ki bu ses daha fazla ruha ulaşsın. Kanala abone ol, çünkü bu yolculuk sadece bugünle bitmiyor. Her hafta yeni bir sır, yeni bir uyanış, yeni bir nefes seni burada bekliyor. Sen bu kapıyı açtın. Bir dahaki adımda seni bekliyoruz. Allah'a emanet ol, kardeşim.